Doğu Asya'nın kadim ülkesi eski gücüne geri dönüyor. Yaklaşık 1,4 milyar insan gücü ve yıllık 200 milyon kişiye iş imkanı yaratmasıyla önümüzdeki dönemin en büyük ekonomik gücü Çin'den bahsediyoruz. Hakkında aslında çok da bilgi sahibi olmadığımız ülkeyi anlatmaya bayrağından başlayalım. Ülkenin bayrağı kırmızı, yani komünist devrimin simgesi. Bayraktaki büyük yıldız Çin Komünist Partisi'ni, diğer küçük yıldızlarsa Çin halkını temsil etmektedir. Peki bu komünizm nereden geliyor? İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle birlikte ortaya çıkan yeni dünya düzeninde zengin bir köylü ailenin çocuğu olan Çin Komünist Partisi üyesi Mao Zedong, dağlarda verdiği mücadelede Çin Sovyet Cumhuriyeti adlı oluşum içinde yer aldı ve liderliğini yaptı. Devam eden süreçte başlayan iç savaşta Mao'nun karşısında yer alan Kuomintang lideri Chiang Kai-shek, ABD tarafından desteklenirken Mao'ya bağlı gruplarsa Stalin'in liderliğindeki Sovyetlerden destek aldı. Bu çatışmalardan galip çıkan Mao, işçi ve köylü sınıfının desteğini arkasına alıp 1 Ekim 1949'da ünlü Tiananmen Meydanı'nda yaptığı konuşmayla Çin Halk Cumhuriyeti'ni kurdu. Peki komünizm hani kötüydü? Bu komünistler nasıl oluyor da dünyanın en büyük ekonomik gücü olmaya adaylar? Cevabı verip açıklamaya geçelim. Tabii ki artık komünist değiller. Her şey Mao'nun zamanındaki gibi değil. Peki Çin oyunu kurallarına göre oynamaya ne zaman başladı? Çin istilası derken ne demek istiyoruz? Hepsini anlatalım. İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan yeni dünya, Karl Marx, Vladimir Lenin sonrası bu komünist akımdan etkilenen Mao'nun başlattığı Çin kültür devriminin ardından ekonomiye ağırlık veren Deng yönetimiyle dinamizm kazandı. Çin ileri düşünce, ileri üretim ve bilimsel gelişme evresini tamamladıktan sonra Xi Jinping'in yeni Çin dönemine girdi. Girmesiyle de zaten ivme kazanan ülke gelişimini daha da hızlandırdı. Bunun altında yatan gerçek sebepse ekonomistlerin deyimiyle karma ekonomiye geçmeleri oldu. Karma ekonomiyi devletin tüm kontrolü elinde tutarak iç ve dış piyasayı serbest bırakması olarak basitçe anlatabiliriz. Yani Çin istese de istemese de dışa açık fakat kendi kuralları olan tek partili yönetimini kontrol için hala ayakta tutuyor ve bu sistemden de uzun bir süre vazgeçmeyecek gibi duruyor. Örnek olarak eskiden Çin'e gidip bir şirket kurup ticaret bile yapamazken şu an Alibaba'dan sipariş verdiğinizde 30 gün sonra kapınızda olmasının ana nedeni bu. Gelin Çin'in ekonomik rakamlarına bakalım, sonra da istilaya geçelim. Çin şu an dünyanın en büyük ikinci ekonomisi. Fakat önümüzdeki yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'ni geçerek birinci olacak. Dünyanın en büyük tüketicisi olan Amerika Birleşik Devletleri'nin ise en büyük tedarikçisi. Amerika'nın tükettiği malların %38'inin üretimini şu an Çin tek başına karşılıyor. Toplam gayri safi yurt içi hasılası 12,3 trilyon dolar olan ülke, kişi başına düşen yaklaşık 9.000 dolar parasıyla ve yıllık ortalama %7 büyümesiyle gerçekten korkutucu bir ekonomiye sahip. Bu rakamlar size bir şey ifade etmeyebilir. Fakat 1,5 milyar insanın yıllık 9.000 dolar alması nereden baksanız inanılmaz bir rakam. Ulan 60 milyon olsa 1000 kişi iyi, vallahi iyi. Şimdilik dünyanın en büyük ikinci gücü olan Çin, bu durumla beraber para politikasında da köklü değişiklikler yaparak kendi parasını yurt içinde oluşan talebi karşılamak için değersizleştiriyor. Çin'in parasal politikası, parasını dolar ve euro karşısında değersizleştirme üzerine kurulu. Yani ihracattan elde ettiği yabancı paraları yurt içinde daha büyük miktarlarda vatandaşının kullanımına açıyor. Bilerek yabancı paraları değerli kılan bu politika şimdilik tutmuş gibi görünüyor. Hatta o kadar çok paraları oldu ki bazı eyaletlerde kimsenin taşınmadığı şehirler inşa ettiklerine dair dedikodular bile var. Ellerindeki bu kadar parayla köyden kente göçün artmasını düşünen bazı firmalar hayalet şehirler inşa etmeye başladı. Fakat son yıllarda Güney ve Doğu adalarının silahlandırmasıyla beraber ülkenin dış ilişkilerinde bir hareketlilik göründü ve Çin'in yıllardır süren sessizliğini bozacağına dair bir işaret olarak algılandı. Civar ülkelerden tepki toplayan fakat kendi topraklarını güvende tutmak için yapıldığı iddia edilen bu hamle bitmeye çok yakın. Japonya ve Kore her ne kadar karşı çıksa da Çin vatandaşlarını ve adaların güvenliğini ileri sürerek silahlandırmaya devam ediyor. Zaten askeri gücü üst düzey olan ülke bu yatırımları yaparak gücünün zirvesine çıkmasını umuyordu. Kısmen başarılı da oldular. Bu güvenlik duvarının ardında ise dış politikada daha rahat hareket edebilme yeteneğini kazandılar. Gelelim videonun başlığına, Çin istilasına. Çin'in yeni dönemde üzerinde en çok durduğu konulardan biri tabii ki ticaret savaşları başlığı altında verdiği ekonomik mücadele. Bu mücadelenin ilk aşaması Çin'in ihracattan elde ettiği ve ülke içinde harcayamadığı dolarları kurduğu yatırım bankalarına aktarıyor. Bu bankalarla ve yatırım kuruluşları aracılığıyla karada ve denizde çok büyük ekonomik rotalar inşa etmeyi planlıyorlar. İyi de etseler ne olur diyenler için belirtelim, toplam 4,5 milyar insanı etkileyecek trilyonlarca dolardan bahsediyoruz. Karada kurdukları plan, komşu Kazakistan'dan başlayıp ülkemizi de içine alan, hatta buradan Avrupa'ya uzanan yeni nesil İpek yolunun inşası.
Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, İran, Türkiye ve Bulgaristan diye devam eden bir yoldan bahsediyoruz. Bu yol ülkeleri birbirine bağlamasının yanı sıra ticaret ve turizm konusunda da bölgeye önemli etkileri olacak bir yatırım olarak görülmeli. Aynı yolu Güney Asya üzerinden de yapmayı planlayan Çinlilerin bir başka rotası ise Kuzey Asya ve Finlandiya'ya kadar uzanacak olan Rus yolu. Peki bu inşaatları kim nasıl yapacak? Çin bunu şöyle yapıyor. Anlaşmalı ülkelerden 29, 49, 99 yıllık kiralayarak, yani yap işlet devret modelini uyguluyor. Ülkelerden aldıkları izinlerle kendi inşaat firmalarını, sermayesini ve insan gücünü kullanarak inşa ediyor. Bu karayollarının yanında eş zamanlı kurulan demir yollarının tüm inşasında yine kendileri üstlenip işletmelerini kendileri devralıyor. Yine aynı şekilde Hindistan, Pakistan ve İran üzerinden halihazırda devam eden bir demiryolu süreci var. Sadece karada da değil, modern dünyanın en büyük gereksinimlerinden biri olan deniz yollarında da büyük atılımları var. Avrupa'ya ulaşmak ve Avrupa ülkelerini de etkisi altına almak için büyük limanlar kurma niyetindeler. Bunun için Hindistan, Sri Lanka, Maldivler, Seyşeller ve Pakistan'da önemli limanlar inşa edip işletme hakkını alan ülke için denizde en kritik bölge Mısır ve Süveyş kanalı. Doğu Afrika'ya kadar tüm noktaları ve rotalarını inşa eden ülke, Mısır'la birlikte Akdeniz'e ulaşıp oradan İtalya ve Güney Fransa ile bu istilasının son hamlesine çok yakın. Hakimiyetini bununla da sınırlamayan ülke, gerçek anlamda dünyayı istila etmeye hazır ve bu planını uyguluyor. Birkaç tane de komplo teorisi paylaşıp videomuzu bitirelim. Televizyonda veya sosyal medyada Çin hakkında haberler görürseniz bunu bu videomuzla birlikte düşünüp değerlendirebilirsiniz. Nasıl mı? Örneğin Urumçi ve Doğu Türkistan haberleri, İpek yolunun ilk aşaması tam da oradan geçiyor. Yine son günlerde duyduğunuz Hong Kong olayları aslında Çin'in finans sistemine vurulmuş bir darbe olarak görülebilir. Yine son günlerde filizlenen Pakistan ve Hindistan savaşı, iki ülkenin birbiriyle sürtüşmesi kesinlikle Çin'in istemeyeceği bir senaryo. Bunun dışında Mısır ve Türkiye'de yaşanan ve yaşanması muhtemel olayların hepsini bu haberlerin ışığında yakından takip edebilirsiniz. İster Doğu ister Batı veya Amerika-Rusya savaşı deyin, dünya hala iki kutuplu ve sizi tarafınızı seçmek zorunda bırakabilirler. Belki de en doğrusu Çin gibi yapmaktır. Afrika kıtasının maden rezervlerinin %70'ini halihazırda elinde tutan Çin, Afrika'da var olan Amerika ve Fransa üstünlüğünü şimdilik yenmiş bulunuyor. Tüm gücünü ülkesinin kalkınması için kullanan ve kendiyle dost olanların kazanacağını vaat eden ülke, dünyayı resmen istila etmek istiyor. Avrupa şimdilik mesafeli. Fakat Amerika'nın bitmeyen istekleri, ağır yükümlülükleri yakın zamanda Çin için fırsat yaratabilir. Bu yüzden Çin istilasına hazır olun.